Sevgili gençler merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni başlayacağımız ders serilerinden birisi olan integral dönüşümlerden bahsedeceğiz. İntegral dönüşümler nedir? Konuları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Yani biraz bazı konularımız integral denklemlerle paralel gidecek. İntegral dönüşümlerini teorik temelleriyle öğrenmek. En büyük hedefimiz bu. Diferansiyel ve integral denklemler, Fourier analizi, kısmi diferansiyel denklemler gibi alanlarda bunu güzel bir şekilde kullanabilmek, uygulamak. Bir fonksiyonu, peki neden, temel amacı ne? Bir fonksiyonu uygun bir dönüşüm uzayına taşıyarak integral, konvolüsyon ve denklem çözümü gibi işlemleri daha uygulanabilir hale getirmek. Peki integral dönüşümleri hangi konulardan kapsıyor? Şunlardan kapsıyor. Öncelikle integral dönüşümlerine bir temel olarak ele alacağız. Daha sonra Laplace dönüşümünü değindik tabi biz. Diferansiyel denklemlerde değindik Laplace dönüşümüne. Fourier analizinde değindik. Aynı şekilde ters Laplace dönüşümünü de değindik. Hatta kaydırma teoremleri, bunları anlattık. Birinci kaydırma teoremi, ikinci kaydırma teoremi, diferansiyel denklemlerde anlattık bunu. Laplace dönüşümüyle diferansiyel denklemleri inceledik. Yani yaptığımız bir şey ise yapmayız arkadaşlar, bunu söyleyelim. Konvolüsyon teorisine de değindik ama kısmen değindik. Çok ayrıntıya girmedik burada. Fourier serilerine ben değinmem burada. Onu söyleyelim. Yani Fourier serileri de var. Bu integral dönüşümleri Fourier serilerini de kapsıyor ama biz hepsini anlattık. Fourier kosinüs, Fourier sinüs, tek çift fonksiyonların şeyleri, kompleks Fourier serileri, parsel hepsini değindik. Fourier dönüşümlerine değindik. Ama değinmediğimiz konumuz varsa anlatırız. Fourier sinüs kosinüs dönüşümlerine değindik. Anlattık yani. Z dönüşümüne değinmedik. Buna değineceğiz. Mellin dönüşümü, Henkel dönüşümü, Hilbert dönüşümü. Tabi hazırlayabilirsek bunları. Ders içeriği bunlar. Laplace-Stieltjes dönüşümü, integral denklemler ve dönüşümler. Bunları da yine bak, bu konu ortak mesela. İntegral dönüşümleriyle PDE çözümleri. Yani bu kısmi diferansiyel denklem çözümleri yani. İşte biz bunu yine ısı denklemi, dalga denklemi, Laplace pozisyon denklemleri anlattık. Ve daha da ileri konular işte yine Green fonksiyonu, spektral teori vesaire, bunları arasındaki ilişkileri anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabi genel itibariyle bu şekilde öneriliyor ders işleyişi. Artık biz ne kadarını nasıl hazırlayabiliriz? Ne zaman hazırlarız? Hem uygulamasıyla birlikte. Tabi her zaman olduğu gibi konuyu anlatacağız, uygulama yapacağız. Konuyu anlatacağız, uygulama yapacağız tarzında. Ama ne kadarını hazırlayabiliriz bilmiyorum. Dediğimiz gibi bazı konular ortak. O anlattığım konuları anlatmayız. Fourier serilerini derim ki Fourier serilerini biz anlattık. Fourier dönüşümlerini anlattık. Sinüs kosinüs dönüşümlerini anlattık deriz yani. Geçeriz. Hani ben fark denklemleri de yine lineer fark denklemlerini ayrı bir ders olarak anlatacağım. Yani bazı şeyleri böleceğim ama hani dersin genel içeriği bu şekilde. Çok kapsamlı bir ders. O yüzden zaten herhalde açılsa bile 4. sınıfta açılıyor diye biliyorum. 4. sınıfta açılıyor diye biliyorum. Çünkü çok kapsamlı, çoğu temel bilgiyi biliyor olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, integral dönüşümler dersimiz bu şekilde. Dediğimiz gibi bazı konular diğer derslerle paralel gidecek. Özellikle integral denklemlerle paralel gidecek. Biz bazı konularında zaten değindik. Laplace, ters Laplace değindik bunlara. Ekstradan değinmemiz gereken bir özellik varsa da yine sırayla değiniyor olacağız. Evet, bizler video derslerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.